Zamanında bir adam ticarette büyük bir zarara uğrayıp tüm mal varlığını kaybeder ve hızla büyük bir sarayda memurluk yapan arkadaşının yanına gider. Arkadaşının yanına oturup ona dert yanar. Ailem kalabalık ama kazancım az. Bu zorluk yüküne tahammül edemiyorum. Çok kere başka ülkeye gideyim diye düşündüm. Çünkü orada nasıl yaşarsam yaşayayım kimse benim iyi halime, kötü halime vakıf olamaz. Yabancı diyarda nice kimseler aç yatar fakat kim olduğunu kimse bilmez. Çok can dudağa gelir, kimse ona ağlamaz. Bununla beraber gitmek de istemiyorum çünkü düşmanlarım arkamdan gülecek. Hamiyetsizliğime yoracaklar ve şöyle diyecekler: şu hamiyetsize bakın. Böyle insan hiçbir zaman mutlu olamaz. Yalnız kendisinin rahatını düşündü. Karısını, çocuklarını zorluk içinde bıraktı. Bak dostum, muhasebe ilminde tahmin edeceğin üzere bir şeyler biliyorum. Eğer senin yüksek mevkin sebebiyle ve tavsiyenle kalbimin rahatlığını sağlayacak bir vazifeye geçecek olursam, ömrüm oldukça sana minnettar olurum. Onun bu teklifine karşı saray memuru, bak arkadaşım dedi. Padişah işinde iki şey var. Birisi ekmek ümidi, diğeri can korkusu. Bu ümit ile o korkuya düşmek ise akıl işi değildir. Arazinin, bahçenin masrafını ver diye fakirin evine kimse gelmez. Ya gönül perişanlığına, kedere razı ol yahut böbreğini karganın önüne koy. Bunun üzerine her şeyini kaybetmiş olan adam, bu söz benim halime uygun düşmüyor. Benim soruma cevap olamaz. Ben doğru bir insanım. Doğru yolda gidenlerden azanları görmedim. 4 kişi 4 kimseden korkar. Harami padişahtan, hırsız bekçiden, fasık gammazdan, kötü kadın polisten, hesabı temiz olanın teftiş ve denetlemeden ne korkusu olur? Ben temiz olduğum için bunların hiçbirinden korkmuyorum. Kirli elbise değiliz ki taşa vura vura temizlesinler. Bunun üzerine saray memuru söze girer. Sana bir tilki hikayesi anlatayım, iyi dinle. Bir gün bakmışlar ki tilkinin birisi düşe kalka kaçıyor. Ne afet, ne felaket var ki bu kadar korkuya sebep oldu diye bir hayvan yanına yanaşır. Tilki söze girer. Develeri çalıştırıp para vermiyorlarmış diye işittim. Bunun üzerine tilkiyi dinleyen hayvan, ahmak, senin deveyle ne münasebetin var? Deveye benzer bir halin mi var? Tilki cevap vermiş. Eğer kıskanç kimseler bana kin besleyenler benim için bu devedir derlerse ve yakalanırsam benim deve olmadığımı anlatarak beni kurtarmak için kim çalışır? Uzak diyarlardan panzehirci gelinceye kadar yılanın sokmasıyla ölür giderim. Saray memuru zor durumda kalan arkadaşına, sen faziletli ve dindarsın fakat kıskananlar pusuya girer. Haksız davacılar bir bucakta oturur, gözetirler. Eğer bunlar senin güzel ahlakının tam tersini anlatır ve sen padişahın divanına çıkarılarak sorgu ve azarlamalara maruz olursan, o sırada senin lehinde kim söz söyleyebilir? Bununla birlikte benim fikrimce elindekiyle yetinmesini bilmelisin. Büyüklük fikrini bırakmalısın. Nitekim akıllılar şöyle söylemişler: denizden istifade çoktur fakat selameti istersen selamet denizin içinde değil kenarındadır. Fakir adam bu sözü işitince kederlendi. Yüzünü ekşitti. Sitemle karışık sözler söylemeye başladı ve dedi ki, dostlar zindanda işe yararlar. Dostlukları o zaman anlaşılır. Yoksa sofra başında tüm düşmanlar dost görünürler. Sen servet, saadet içindeyken dostluktan bahsedenleri, kardeşimsin diyenleri hakiki dost sanma. Hakiki dost, perişanlık, zaruret, felaket zamanında el tutan kimsedir. Saray memuru baktı ki arkadaşı üzülüyor, nasihatini sadakatsizliğine yoruyor, aralarındaki tanışıklığa dayanarak tamam der, senin için arkadaşlarımla konuşup sana sarayda güzel bir iş ayarlayacağız. Aradan bir müddet geçince kabiliyetini, işi iyi idare ettiğini, güzel düşündüğünü gördüler. Beğendiler, vazifesi yükseldi bu fakir adamın. Daha yüksek bir mevkiye getirildi. Saadetinin yıldızı durmadan parlıyordu. Nihayet elde edilmesi istenilen rütbelerin en yükseği olan vezirlik rütbesine erişti ve padişahın yakınlarında olarak parmakla gösterilir oldu. Sarayın en güvenilen ve kendisine müracaat edilen kişisi oldu. Onun bu yüksekliğine şahit olan saraydaki memur arkadaşı şu mısraları mırıldandı: sabret, sabır acıdır fakat meyvesi tatlıdır. Bir işi bağlanmış görünce çözülmez, açılmaz diye düşünme. Mustarip, mahzun olma. Çünkü ab hayat karanlık içindedir. Ey belaya uğrayıp
çaresiz kalan kimse, mahzun olma. Cenab-ı Hakk'ın nice gizli lütufları vardır. Zaman geçer ve bu saraydaki memur adam Mekke'ye yola çıkar. Mekke'nin dönüşünde bu vazife verdiği dostunu bir konak yerinde görür. Hali perişandır, mahzun mahzun oturmaktadır. Ne oldu, bu ne haldir diye sorar. Adam söze girer. Senin vaktiyle söylediğin çıktı. Bir takım insanlar kıskançlıkları yüzünden bana bir hainlik ettiler. Padişah olayı etraflıca soruşturmadı. Eski dostlarım, merhametli arkadaşlarım hakkımı savunmadılar, sustular. Eski arkadaşlık hukukunu unuttular. Yıkıldığım an, kafamı kaldırdığımda herkesin ayağı başımın üzerindeydi. Sözü kısa keseyim. Türlü cezalara uğradım. Nihayet bu hafta hacılar geliyor diye müjde alınca bu müjde şerefine beni ağır zincirden çıkarttılar. Fakat kendime ait olan malımı, mülkümü hazine namına zapt ettiler. Bunun üzerine saray memuru söze girer. Evvelce benim nasihatimi kabul etmedi. Ben ne demiştim? Padişah işi deniz yolculuğu gibidir. Hem faydalı hem korkuludur. O tılsımlı hazineyi açmak için uğraşmaya benzer ki ya hazineyi elde edersin yahut tılsımın tesiriyle ölürsün. Tüccar bir adam ya sahilde iki eliyle altınları kucağına çeker yahut bir gün o altın denizine dalarak ölür gider. Fazla söz söyleyip kalbinin yarasına deşmek, üstüne tuz eklemek istemem sevgili dostum. Sözümü izin verirsen şu beyit ile bitireyim. Bilmedin mi ki kulağına insan nasihati girmezse ayağını zincirde görürsün. Şimdi sana bir nasihat daha edeyim. Eğer iğne acısına dayanamazsan parmağını akrebin deliğine sokma. Bu ve buna benzer manalı kıssalar için Aşıklar Şehri kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu kıssanın içindeki manayı duyanlara, aşıklara selam olsun.